kapalı. Oradan yukarıya tırmanmaya çalıştım. Çok dikti yol. Taşlıydı. Araba zorlamadım ben. Bu tarafa geldim. Biraz karıştırdı. Milleti sokak yolu. Evet, bu yol yukarıda Yeşilgöl'e doğru çıkıyor. Şu ileride. Orada da Kızılgedik aşıtı var. Oradan arka tarafa Bayburt'a inmeden Uzungöl'e bağlanan yol var. Yukarıda iki göl var. İşte Yeşilgöl'ün yanına araba gidiyor. Şu su akan yerin hemen üstünde bir göl daha var. Yukarıdaki gölden oraya yürünerek gidilebiliyor. Benim hedefim şimdi şu yukarıda Koyun Gölü var. Oraya doğru yürümek. Şurası dik gözüküyor. Burası biraz beni yoracak gibi. Ayılardan dolayı burada kovanları demir kafese içerisine alıyorlar.
ileride yokuş var mı bilmiyorum. Göreceğiz. Güzel kokuyor. Çiçek.
Buraya tırmanacak herhalde. Benim düdüğümden herhalde ürktüler. Ben ayı için şey yaptı. Onlar için güvenli bölge uçurum. Beni fark edince otlamaktan vazgeçip güvenli bölgeye çekiliyorlar. Bayağı da varlar. İşte 4, 5, 6, 7 soğan. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20 tane saydı. Tabii sevmediklerim de var, yavrular var. Herhalde 30 civarı bir sürü. Üf, bayağı nereye çıktılar ya? Daha da yukarıya çıkıyor. Tamam, ben size bir şey yapmayacağım ya. Keşke düdük çalmayaydı. Güzel bir sürpriz olacak. Nereden bileyim? Allah Allah, nereye çıkıyorlar öyle ya? Bir kısmı şu Levent'de durdu. Onlar dikine çıkıyor. Bir kısmı yataydan şey yaptı. Kamerada ne kadar gözüküyoruz. Şuradaydılar. Gidiyorlar. Şu karın üzerindeydi hepsi. Artık göremiyorum Dağ keçilerini. İyice uçuruma gittiler. Zaten küçük oldukları için yukarıda fark edilmiyorlar. Şöyle küçük bir gölet var. Şu yukarılarda da onun gibi bir şey olması lazım. Biraz yüksekten girdik. Dağ kestirme yollardı. Koyun Gölü.
Artık dinlenme zamanı. Evet, terledik. Çanta bile terledi. Bot giydiğimiz için ayaklarımız terledi. Evet, bu da Rize'nin sayısız buzul göllerinden bir tanesi. Türkiye'nin en zengin buzul gölleri alanı Rize. Üzerine çıkmak tehlikeli. Karların üzerine çıkmak tehlikeli dedim ama çıktım. Niye çıktım? Çünkü kıyıdayım. Yani şuradan çöksem bile 15-20 santim bir mesafe var. Gölün kıyısına yaklaşmayacağım. Oralar kırılır. İzleri bol bol var. Ayı izi olmasın. Ses geldi. Kar kırıldı herhalde. Çünkü yukarıdan bir şey dökülmüyor. Dalga yaparsa anlayacağız. Tabii şu o tarafa doğru rüzgar estiği için buraya doğru dalga olmayabilir. Yani uça gitmemekle akıllılık yaptık. Yani büyük bir kütle değil. Yani en fazla suya düşeriz. Suda kıyı olduğu için derin değil ama yani ne gerek var? İşte Ayder'de olan durum ortada. Bilmediğin yere girmeyeceksin. Videoları karşılaştırınca anlarım. Belki de taş yuvarlanmıştır. Kızılgedik aşıtı adının hakkını veriyor. Şuralarda kızıl. Şu taraftan da bir yol var ama orayı o da arkadan bir yayla iniyordur herhalde. Geri dönüş vakti.
kişiler karın üzerine sık sık çıkıyor herhalde. Karın üzerinde iz yapmışlar çünkü. Araba aşağıda. Geldik. Arı kulağında bir sürü arı var. Bir tanesi bana geldi. Aslında yaklaşıp çekmek istiyordum ama şimdi sürü halinde savunmaya geçip bana hücum edebilirler. Evet, arabaya geldik.